Ekim 1927. Ankara'da bir salon, tarihin en uzun konuşmalarından birine tanıklık etmek üzereydi. Bir adam kürsüye çıktı. Elinde kalın bir metin, karşısında ise yeni bir devletin kurucuları vardı ve konuşmaya başladı. Bir saat değil, bir gün değil, tam 6 gün boyunca. Söylev toplamda 36,5 saat sürdü. Her gün saatlerce. 15 Ekim'den 20 Ekim'e kadar 6 gün. Bu konuşmanın adı nutuktur. Peki bir insan neden 6 gün boyunca konuşur? Neyi, kime anlatmak ister? Yer, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci büyük kurultayıydı. Dinleyiciler mücadelenin içinden gelen insanlardı. 15 ile 20 Ekim 1927 arasında salon her gün onu dinledi. Konuşan, Cumhuriyet'in kurucusu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'di. En dikkat çekici yanı şuydu: bu dev metni ona bir başkası yazmamıştı. Baştan sona kendi eliyle kaleme almıştı. Söylediği her cümlenin arkasında bizzat yaşadığı olaylar ve kendi tanıklığı vardı. Peki, onu koca bir söylevi yazmaya iten şey neydi? Neden bu kadar uzun, bu kadar ayrıntılı? Çünkü anlatacağı şey küçük değildi. 1919'dan 27'ye 9 yıllık bir ölüm kalım mücadelesiydi. Nasıl bir yokluktan bir devletin doğduğunu kendi ağzından ve bir daha çarpıtılamayacak biçimde kayda geçirmek istiyordu. Amaç yalnızca geçmişi hatırlamak değildi. Geleceğe, olayların nasıl geliştiğine dair sağlam bir kayıt bırakmaktı. Cumhuriyet henüz çok gençti. Kurulduğu yıllarda bir zamanlar aynı safta savaşan kimi yol arkadaşlarıyla derin görüş ayrılıkları yaşanmıştı. Nutuk, bu ayrılıkların ve verilen zorlu kararların ardındaki gerekçeyi de adım adım ve belgeleriyle ortaya koyar. Ve Nutuk'un en güçlü yanı buydu. Anlatılan neredeyse her olay bir belgeye dayanıyordu. Söyleve 300'den fazla vesika yani belge eklenmişti. Telgraflar, yazışmalar, tutanaklar, verdiği mesaj netti. Anlattığı her şey elindeki belgelerle sabitti. Bu bir hatıra değil, bir kanıt zinciriydi. Telgraf metinleri, kongre tutanakları, resmi yazışmalar, her bir belge anlatıyı bir mahkeme dosyası gibi sağlamlaştırıyordu. Söylev, uzun bir girişle değil, tarihe geçen tek bir cümleyle başlar. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. 19 Mayıs 1919. Söylevinde milli mücadelenin de başladığı gün. O gün bir vapurla Samsun'a ayak bastığında ülkenin genel durumu onun deyişiyle son derece karanlıktı. İlk iş Havza ve çevresinde halkı uyandırmaktı. Mitinglerle, telgraflarla, işgale karşı milletin sesini yükseltmekle işe başlandı. Nutuk o günün tablosunu çizerek açılır. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, imparatorluk yenilmişti. Ateşkesin ardından ordular dağıtılmış, silahlara el konulmuş, ülke dört bir yandan işgal edilmeye başlanmıştı. Böyle bir tabloda kurtuluş için ne yapılabilirdi? Nutuk bu soruyla yüzleşir. Söylev o dönemde akla gelen kurtuluş çarelerini sıralar, mandayı, himayeyi, bölgesel çözümleri ve hepsini tek tek eler. Kimi teslim olmayı, kimi de güçlü bir devletin koruması yani manda altına girmeyi savunuyordu. Nutuk bu yolların her birinin neden çıkmaz olduğunu tek tek açıklar. Geriye tek bir yol kalıyordu. Milletin kendi iradesine ve kılıcına dayanarak tam bağımsız yeni bir devlet kurması. Nutuk'ta özetlenen o karar bir cümleye sığar: ya istiklal, ya ölüm. 22 Haziran'da Amasya'dan bir genelge yayımlandı. Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktı. Bu genelgenin o meşhur cümlesi bütün mücadelenin özetiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi toplandı. Vatanın bütünlüğü ve milletin hakları ilk kez bir kongrede dile getirildi. 4 Eylül'de Sivas Kongresi ile bu karar bütün yurdu kapsayan bir harekete dönüştü. Sivas'ta bir tartışma da noktalandı. Amerikan mandası ya da yabancı himayesi fikri kesin olarak reddedildi. Yol tam bağımsızlıktı. Kısa süre sonra Misak-ı Milli yani Milli Ant ilan edildi. Vatanın bölünmez sınırları artık kağıda geçmişti. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı
Bu antı kabul edince işgalcilerin sabrı taştı. İstanbul'a el konulması artık an meselesiydi. 16 Mart'ta İstanbul resmen işgal edildi. Meclisi mebusan dağıtıldı. Payitaht artık düşmanın elindeydi. Buna cevap 23 Nisan'da Ankara'da verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Artık yeni bir ilke vardı. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletinde. Kaderi belirleyecek olan Ankara'daki bu meclisti. Bir devlet henüz kurtarılmamış bir vatanın tam ortasında yokluk içinde doğuyordu. Nutuk bundan sonra zorlu yılları anlatır. Önce içeride çıkan isyanlar bastırıldı. Sonra dış cephelerde savaşıldı. Mücadele tek cephede değildi. Doğuda ve güneyde de çarpışıldı. Antep, Maraş ve Urfa direnişleriyle destan yazdı. 1. ve 2. İnönü muharebelerinde düşman durduruldu. Genç ordu ilk zaferlerini kazandı. Ama yol düz değildi. Kütahya ve Eskişehir'de ordu geri çekilmek zorunda kaldı. En zor günler henüz gelmemişti. Sonra Sakarya geldi. 22 gün, 22 gece süren muharebede hat tutuldu. 200 yıllık geri çekiliş son buldu ve nihayet büyük taarruz. Başkomutanın emri kısa ve netti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. 30 Ağustos 1922'de düşman ordusu bozguna uğratıldı. Zafer artık çok yakındı. Aylarca gizlice hazırlanan taarruz düşman cephesini yalnızca birkaç günde çökertti. Yıllar süren mücadele hızla sonuca yaklaşıyordu. 9 Eylül'de ordu İzmir'e girdi. 4 yıl süren işgal denize dökülerek son buldu. 11 Ekim'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile silahlar sustu. Artık savaş alanının yerini masa alıyordu. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 600 yıllık bir düzen sona eriyordu. Kısa süre sonra son padişah bir yabancı savaş gemisiyle ülkeyi terk etti. Osmanlı hanedanının 6 asırlık iktidarı sessizce kapanıyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Cephede kazanılan masada da tescil edildi. Nutuk'un en meşhur anlarından biri budur. Bir akşam sofrada dönüp arkadaşlarına şöyle der: "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." Ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Devletin adı ve yönetimi artık belliydi. Ankara başkent olmuş, Mustafa Kemal oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçilmişti. Yeni devletin çatısı kurulmuştu. 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. Yeni Türkiye çağdaş bir hukuk düzenine yöneliyordu. Peş peşe gelen adımlarla yeni Türkiye hukukta, eğitimde ve toplumsal hayatta çağdaş bir devlete doğru hızla yol alıyordu. Ama Nutuk yalnızca bir zafer anlatısı mıdır? Hayır. Onu asıl özel kılan bir başka yanıdır. Söylev, yalnızca kazanılan cepheleri değil, bir zamanların yol arkadaşlarıyla yolların neden ayrıldığını da anlatır. Bu yönüyle Nutuk, olaylara tek bir pencereden, bizzat onları yaşayan bir liderin gözünden bakar. Bu yüzden tarihçiler Nutuk'u hem birinci elden bir kaynak hem de bir bakış açısı olarak dikkatle okur. 6 gün boyunca salon onu dinledi. Kimi yerde salonu alkış, kimi yerde ise sessizlik kapladı. Bu yorulan bir bedenden değil, anlatmaya kararlı bir iradeden çıkan sözlerdi. Her cümle ölçülüp biçilmişti. Salondaki dinleyiciler sıradan kişiler değildi. Anlatılan olayların çoğunu bizzat yaşamış komutanlar ve milletvekilleriydi. Söylev boyunca yalnızca olayların ne olduğu değil, her kararın arkasındaki düşünce ve hesap da açıkça anlatıldı. Söylev, o günün Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştı. Ağır, uzun cümleli, dönemin diliyle. Yıllar sonra genç kuşaklar rahat okuyabilsin diye sadeleştirildi. Bugün pek çok kişi onu Söylev adıyla tanır. Nutuk onlarca dile çevrildi, sayısız baskı yaptı. Bir ülkenin sınırlarını çoktan aşmıştı. 36,5 saatlik söylev, gelişi güzel bitmez. Tarihe geçen, geleceğe seslenen bir hitapla sona erer. Bu son bölümün adı gençliğe hitabedir. Yani doğrudan geleceğe, gençliğe bir sesleniş. Şöyle başlar: Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ama hitabe yalnızca bir görev vermez. Gençliği bekleyen tehlikeleri de sayar, içteki
ve dıştaki kötü niyetliler gaflet, dalalet ve hıyanet ve o çarpıcı uyarıyı yapar, bir gün İstiklal ve cumhuriyeti savunmak zorunda kalırsan içinde bulunacağın şartları düşünmeyeceksin. Kurduğu her şeyi en değerli emanet olarak gelecek kuşaklara yani gençliğe bıraktı. Ve o unutulmaz cümleyle biter. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Peki Nutuk aradan geçen onca yıldan sonra bugün bize ne söyler? Her şeyden önce bir milletin en umutsuz anında yoktan nasıl yeniden ayağa kalktığının belgesidir. Nutuk hem geçmişin bir kaydı hem de geleceğe bırakılmış bir uyarıdır. Hem tarih hem vasiyet. Nutuk sıradan bir siyasetçinin anıları değildir. Bir kurucunun kurduğu millete dönüp yaptıklarının hesabını verişidir. Kimi onu bir zafer destanı olarak okur, kimi geleceğe uzanan bir yol haritası, ikisi de aynı 6 günün içindedir. Yaklaşık bir asır sonra bugün hala okunuyor. Okullarda, evlerde ve tartışmalarda yaşamaya devam ediyor. Her yeni kuşak kendi sorularıyla Nutuk'a geri dönüyor ve onu yeniden keşfediyor. Metin aynı kalsa da okuyanla birlikte büyüyor. Bir söylev gerçekten koca bir milletin belleği olabilir mi? Değişen dünyada bile o 6 günün sorduğu soru hala günceldir. Bir millet kendi kaderini kendi eline nasıl alır? Belki de anlattığı bütün belgelerden daha güçlü olan o 6 günün ve o sözlerin kendisidir. Nutuk, bir liderin milletine bıraktığı sesli tarihtir. Bir sonraki belgede görüşmek üzere. Belgelerle Atatürk'te kalın.